Selamlar kıymetli Prefabrikane izleyenleri, sevenleri, sevmeyenleri, hepinizi YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalından hürmetle selamlıyorum. Çağlar Prefabrik'in evini çekiyoruz. Evi izlediğiniz zaman prefabrik ev mi, çelik ev mi yoksa lüks bir villa mı olduğuna karar vermekte zorlanacağınızı düşünüyorum. İletişim bilgisini giriş bölümünde arz ediyorum. Çağlar Prefabrik çelik yapının telefon numarası burada. Açıklama bölümünde hem Instagram adreslerini hem de iletişim bilgilerini paylaşıyorum. Çağlar Prefabrik'in arsadan anahtar teslimi tek elden full proje şeklinde yaptığı evin incelemesine başlıyoruz. Evin dış tarafında otomatik garajınıza giren otomatik kapısı, dış duvarları taş örgüsü el emeği duvarlar şeklinde yapıldı. Üst tarafta bakın yine Çağlar Çelik'in kendisinin yapmış olduğu çitleri görüyoruz. Çağlar Çit yine kendi bünyelerinde ayrı bir firma. Siz de evinize bu şekilde duvar üstü çit yaptırmak isterseniz firmayla iletişime geçip bu çitlerden evinize uygulatabilirsiniz. El emeği taş duvarlara bakıyoruz. Bu inanılmaz evin iç incelemesine doğru geçiyoruz. Tekelden Çağlar Çelik tarafından yapılan evin iç incelemesine başlıyoruz. Giriş tarafta, sol tarafta garaj bölümü, orta bölümde evin kendisi ve yan tarafta da bahçe peyzaj içerisinde konumlandırılmış havuz detayını görüyoruz. İç tarafta süs bitkileri ve peyzaj düzenlemesi ev sahibi tarafından ayrıca mimarla çalışarak yapıldı. Eve ön cepheden baktığınız zaman giriş bölümünde veranda ve üst kattaki balkon aynı zamanda camekan kaplamaları ilk etapta dikkat çekiyor. Şimdi evin zemininde 90 santimetrelik su basmanı uygulandı. Neyden yapılıyor bu su basmanı? 60 santimlik burada C30 beton atılıyor ve 60 santimlik bu C30 betonun içerisine hasır çelik de konuyor ki evin mukavemeti iyice artırılmış olsun. Bunlar yapıldıktan sonra üstüne de 5 santimlik şap atılıyor ki ev aynı ara kattaki gibi sekmeden, kaykılmadan, esnemeden kullanılabilsin. Şöyle genişten bakalım bahçeye. Hani peyzaj alanını gördüğünüz zaman insanı gerçekten içi ferahlıyor. Burası toplamda 500 metrekarelik bir arsanın içerisine yapılmış proje. Yorumlarda sorabiliyorsunuz bu havuz ne kadar tutuyor, maliyeti nedir? 2026 Ocak için ben size fikir vermiş olayım. Bunu firma yapmadı ama yapılmasına hani takip etti, buranın işçiliğini takip etti. Şimdi böyle bir havuzu yaptırmak isterseniz yaklaşık bugünün rakamlarıyla büyüklüğüne göre 1-1,5 milyon gibi bir rakamı gözden çıkartmanız lazım. Bu pahalı bir zevk. Herkes bunu tercih etmeyebilir. Bir de bunu yaptırdıktan sonra işte bakımı var, ikamesi var. Hani bu artık tercihinize kalmış bir şey. Zemin kaplaması prefabrik değil, bu normal betondan yapılmış bir havuz. Prefabrik çeşitleri de var. Onun için söylüyorum. Evin duvarlarından bahsedelim. 1,2 milimetre kalınlığında yapı çeliği kullanıldı. Şimdi neden yapı çeliği diyorum? 2 tane çelik var. Yapı çeliği bunun daha iyi olanı. Normalde standart bu evlerin duvarında o çeliğin iç tarafına 5 santimlik yani 50 milimetre taş yünü konur. Bu evde farklı olarak 100 milimetre taş yünü kullanıldı. Dış tarafında da bak normalde mantolaması yapılıyor ya, o mantolama daha yumuşak bir malzeme olduğu için zarar görmesin diye bunun dışına mineral sıva atılıyor. Bakın bu mineral sıva darbeye karşı dayanıklı, aynı zamanda nem bariyeri özelliği de taşıyor. Hani siz de yalıtımı yaptırırsanız dış tarafına mantolama, bu mineral sıvayı unutmayın. Evin dış tarafındaki PVC'lerin rengi antrasit olarak tercih edildi. Otomatik panjurları da yapıldı. Şık spot lambaları da görüyorsunuz. Yukarıya kadar borular aynı şekilde antrasit renkli olarak tercih edildi. Gövdeye yapışık şekilde konumlandırıldı. Üst tarafında ve verandanın üst tarafında şöyle bakalım. Kompozit kaplamalar var. Bunlar eve hem şık bir görüntü veriyor hem de yağmur yağdığı zaman filan direkt kendiliğinden yıkanarak bir temizlik işlemi de sağlamış oluyor. Değerli dostlar, şöyle ön tarafına doğru geçelim. Evin zemininden bahsettik. Buradaki su basmanından bahsettik. Traverten kaplamaları görüyorsunuz. Şöyle havuzun etrafını göstereyim. Bu kaplamaları da yine yapılıyor buranın. Bütün işçiliği, peyzajı filan aynı şekilde Çağlar Çelik tarafından takip edildi. Şöyle geniş açıdan bir bakalım eve. Hani şöyle bir ortamda herkes yaşamak ister. Tabii ki büyüklüğü, içinde kullanılan malzemeleri, lüks detayları, bunlar artık hem bütçe meselesi hem de kişinin tercih meselesi. Yani şu duvarlar normal bir duvardan çok daha pahalı, biliyorsunuz. Taş örgü yaptırmak maliyetli bir şey. Aynı zamanda büyük bir arsaya böyle 170 metrekare ev yaptırmak da tabii ki maliyetli. Ama siz bu evin aynısını yaptırmak zorunda değilsiniz. Arayın firmayı,
daha küçük ya da daha büyük, ne kadar isterseniz bu evi yaptırmanız mümkün. Şöyle havuza da baktıktan sonra devam ediyoruz. Yine muz detayı var, biliyorsunuz önceki videoda da konuşmuştuk. Yani şöyle şuraya oturup da şu keyfi yaşamak var. Arkadaşlar bak, böyle bir hayat tarzı da var. Bu şekilde bir hayatta yaşanıyor. Hani aklınızda bulunsun, böyle hayatlarda yaşanıyor. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Bir de bu videoyu mesela sevdiğiniz bir arkadaşınıza paylaşıp da gönderirseniz beni çok desteklemiş olursunuz. Evin İç incelemesine doğru geçmeden şuradaki muz detayına da bakalım. Diyorum ya, bahçenizden muz koparıp yemekten daha lüks olan bir şey varsa lütfen bunu yazın ve bana bildirin. Evin ön tarafındaki verandasında Linea Rossa marka PVC kullanıldı. Bunun hani niye belirtiyorum? Normal PVC'lerden daha kaliteli ve farklı biraz. Bu dış tarafında alüminyum doğrama kullanılır. Normal pencerelerden, PVC'den farklı alüminyum doğrama yapılır. Çok daha ince ve çok daha iyi yalıtım sağlar. Şöyle verandasından devam ediyoruz. Evet dostlar, şimdi girdik verandaya. 15 metrekarelik bir veranda var burada. Giriş tarafında verandada şöyle bir televizyon bölümü yapılmış. PlayStation'lar filan, böyle bir keyif ortamı yapılmış burada. Bakıyoruz, yine burada perdelikler işte güneşten korunmak amacıyla konumlandırılmış. Otomatik. Burada otomatik panjurları da görüyoruz. 15 metrekare girişteki bu veranda için oldukça yeterli bir alan. Geriye doğru da görüş olsun diye bir çıkıntı bölümü yapılmış. Aydınlatması led lambalarla yapılmış. Verandaya baktığınız zaman şöyle de dönüp havuz manzarasını gördüğünüz zaman insanın içi açılıyor doğrusu. Şimdi iç incelemeye doğru devam ediyoruz birlikte. Buyurun, evin içine doğru geçiyoruz. Girişte harika bir mutfak dolabı bizi karşılıyor. Nedir bu mutfağın farkı? Kademeli mutfak dolabı. Nasıl yani? Bak, burada mutfak dolabı geliyor, hop içeriye giriyor. Kademeli şekilde yapılıyor. Şöyle alttan göstereyim. Bak, çıkıntılı olarak yapılıyor. Yukarı tarafta akrilik boyalı dolap kullanıldı. Alt tarafta da MDF dolap kullanıldı. Yakından bakalım. Kaplamasına baktığınız zaman elinize hoş gelen bir kaplama. Akrilik boyaya baktığınız zaman bu parlak bir boya. Hani lam değil, kaplaması boyayla yapılıyor. Güzel, böyle cila atmışsınız gibi parlak bir ortam veriyor. İki renk, ceviz ve beyaz. Bu rengin asla modası geçmiyor. Geçmeyecek gibi de duruyor. Yani göze de çok hoş görünüyor. Yukarıda şerit ledleri görüyorsunuz. Yani duvarın içerisine doğru giriyor. Upuzun geçiyor. Göze de hoş görünebiliyor. Tabii tercih meselesi bu. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. O bir tercih meselesi. Komple tekelden yapılmış bir proje burası. Tarif ediyorsunuz. Mimarlar çiziyor ve Çağlar Prefabrik'te size bu evi hazırlıyor. Geniş açıdan görelim. Salon bölümü, şu an içerisinde olduğum yer 22 metrekare. Mutfak tarafı, şu çıkıntılı yer 13 metrekarelik alan. Burası hani metrekarenin de vereyim ki kafanızda tam olarak oturmuş olsun. Jaluzileri görüyoruz. Klima, duvardaki işte süsleme detayları. Bunları tek tek dikkat ederek izleyelim. Salonda çok şık detaylar var. Doğrudan havuzumuza bakan şöyle geniş bir PVC burada da devam ediyor. Antrasit renginde. Bu lambaların tamamı işte renk değiştiriyor açıp kapattıkça. Şerit ledler de buradan yukarıda evi boyunca takip ediyor. Renklerin tamamı ceviz beyaz ağırlıklı akıllı evyeniz burada. Arka tarafta yine lavabonun orada hep tavsiye ettiğim aydınlatma penceresi de mevcut. Süs malzemeleri koyacağınız ayrıca bir alan. Şu akrilik dolap, bakın, hani renk ve parlaklığı açısından fena gelmedi gözüme. Sizin de hoşunuza gitmiştir umarım. Fena gelmedi benim gözüme. Chimstone burada tezgahın devamı, salonla mutfağı ayıran bölümde. Geniş açıdan da gösterip incelemeye devam ediyoruz. Evin tavan yüksekliği 270 santim yapıldı. Bu arada zeminlerde seramik kaplaması yapıldı. Boydan boya mutfaktan salona kadar her taraf seramikle kaplı. Şık bir detay. Alt tarafta da aynı zamanda yerden ısıtma sistemi var. Yerden ısıtma çok konforlu bir sistem. Hani evin içinde gezerken de sadece ısıtmaktan ziyade ayağınızın daha sıcak ve konforlu bir yere basması hoş bir detay. Evin giriş tarafına doğru yaklaşıyoruz. Bakın, şurası çelik kapıyı göstermiştim, o bölüm. Giriş tarafta yine lake bir gardırop portmanto bölümünü görüyoruz. Hoşunuza gidiyor mu böyle detaylar bilmiyorum ama gösterişli oluyor evin girişinde.
Böyle portmantonuzu koyabileceğiniz detayların olması göze hoş görünüyor. Burada 4,5 metrekarelik girişte hemen bir banyo tuvalet alanı var. Çerçevesiz bir ayna modeli tercih yapılmış. Ceviz beyaz renkler burada da devam ediyor. Benzer şekilde zeminden yukarıya kadar bakın ıslak yerler kapatılmış. Şöyle işçilik detaylarınızı görmeniz için detaylı şekilde gösteriyorum. Duşakabinin arka tarafı seramikle kaplanmış, antrasit, karolajlı, siyah renkli daha doğrusu bir duşakabin tercihi yapılmış. Burası giriş kattaki 4,5 metrelik banyo tuvalet alanı. Geçtik şöyle yan tarafına bakalım. Bak girişte şöyle çelik kapıdan içeriye girdik ki bu tarafta tuvalet banyo, ileride solda salon mutfak alanı kaldı. Şurada bir odaya bakacağız. Öncesinde merdivenin alt tarafındaki boşluk kiler olarak değerlendirilmiş. Buranın da hani güzel bir değerlendirmesini yapmak lazım. Merdivenin altını boş geçirmemeniz lazım. Buralar güzel kullanılabilir alanlar. 11 metrekarelik zemin kattaki odaya bakıyoruz. Sade, güzel beyaz bir panel kapı kullanılmış. Giriş kattaki 11 metrekarelik oda. Burası hani üst katlara işte yatak odası ihtiyacı duymadan giriş katta misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz bir yer. Şu an burası oturma odası, işte müzik odası gibi kullanılan bir alan olarak görünüyor. Şöyle evin üst tarafına doğru devam ediyoruz değerli dostlar. Merdivene bakalım. Biliyorsunuz 2 katlı evlerde ben merdivenlere bakmayı çok seviyorum. Çünkü çoğunlukla renkleri çok güzel tercih edilmiş oluyor. Bunu iyi bir işçilikle birleştirdiğiniz zaman çok keyifli alanlar ortaya çıkıyor. Şuraların tamamı laminant. Yani içeride zeminde bastığınız şekilde yapılıyor. İç tarafları da opak beyaz olarak gidiyor. Duvarlarda yine süsleme detaylarına bakıyoruz. Yukarıya kadar bu şekilde işçilik detaylarını görerek birlikte çıkıyoruz arkadaşlar. Çağlar Prefabrik'le iletişime geçerek evinizin modelini çizdirip yaptırabilirsiniz. Buzlu camla yüksek bir PVC yapılmış buraya bakın. Bu ne işe yarıyor? İçeriye ışık geliyor. Merdiven alanınızın aydınlanmasını sağlıyor. Buzlu cam olduğu için de tabii ki kişisel yaşama önem verilmiş oluyor. Şöyle baktığınız zaman camdan bir korkuluk görüyoruz. Şık bir detay. Genelde buralar trabzan şeklinde yapılıyor ama camdan yapılınca bakın ne kadar farklı duruyor. Yukarıya çıktığımızda 3 tane oda, bir de altta vardı. Ev toplam 4+1 170 metrekarelik bir ev. Şöyle dönüp merdivenin korkuluğuna doğru bakalım. Camdan yaptığınız zaman gerçekten havalı, güzel, ferah bir ortam oluyor. Şöyle merdivene de yukarıdan bakıyoruz. Yukarıya geldik. Sol tarafta bir çamaşır odası var. Bu tarz evinizi yaptırdığınız zaman ısrarla tavsiye ediyorum. Nedir bu? Kiler, çamaşır odası, depo, adını ne koyarsanız koyun. Bu tarz bir odayı mutlaka tavsiye ediyorum. Neden? Bu evlerde hani döküntünüzü, ütü masanızı, çamaşırlarınızı kurutmalığınızı, bu tür deterjanlarınızı koyacağınız bir alana ihtiyaç var. Mutlaka var. Bunu ben tavsiye ediyorum naçizane. Her videomuzda da bunu dile getiriyorum. Burada bakıyorsunuz bir çamaşır odası yapılmış. Burası 7 metrekare büyüklüğünde yapılmış. Siz daha küçük ya da daha büyük evin tabii ki projesine göre yapabilirsiniz. Yani burayı 3-4 metrekare bile yapsanız, 2,5 metre bile yapsanız mutlaka lazım. Ceviz beyaz burada da bu arada devam ediyor. O çizgiyi hiç bozmamışlar. Yukarı katta zeminler laminant olarak devam ediyor. Bakın şöyle gri laminant şeklinde devam ediyor. Bu tarafta girdiğiniz zaman bak merdivenden yukarı çıktın, buraya geldin. Bir tane 10 metrekarelik oda var. Birinci odaya bakalım. Bütün ledler tamamen ev sahibinin zevkiyle yapılmış ledler. 10 metrekarelik oda. Burada da yine her odada olduğu gibi bir dev televizyon var. Şöyle odaya bakalım. Evin zeminine şap yaptırmanız 2 katlı evlerde ekstra önemli. Çağlar Çelik ikinci katı yaparken belirttiğim gibi bak bu zeminde farklı bir yapı kullanılıyor. Bu hem depremde çok üstün bir güvenlik sağladığı gibi aynı zamanda evin içinde 3. katta gezer gibi gezmenizi sağlıyor. Ne demek istiyorum? Bak şimdi normal evin içinde dolanıyorsun, tamam mı? Güm 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 bu evin içinde zıpladığın zaman esneme, kaykılma, garç, gurç, patır kütür böyle şeylerin olmaması lazım. Ev hissiyatında bu çok önemli. Tamam yani evin içinde yürürken de kırç 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 esneme şap atmazsan olur. Şimdi bu karşılıklı demirler, bunu bir önceki videosunda Çağlar'ın bahsetmiştik. Onun üzerine şap atıp kıpırdamayacak şekilde bu laminatları da yerleştirdiğiniz zaman evin içinde bak zıplasan da
Hoplasan da kaykılma, esneme yapmaz. Şimdi geçiyoruz. Balkonlu 2 tane odayı göreceğiz. Birinde de ebeveyn banyosu var aynı zamanda. Bu odaya geçtiğiniz zaman bir çalışma odası var. Burası 12 metrekarelik bir çalışma odası. Evde şöyle bak bir çıkıntı var. Burada işte masa, dolap gibi bir şeyler koymak için. Yine burada jaluzileri görüyoruz. Her odada olduğu gibi çok büyük boy bir televizyon. Her odada çok büyük televizyon var. Birden fazla PlayStation var. Gerçekten müzik aletleri falan, çok keyif evini geziyoruz şu anda. Bütün odaların pencereleri otomatik panjurla kaplı. Bakalım. Otomatik panjur bir tercih. Hani bir maliyeti var ama hem pencerelerinizin işte bir hafta gelmediğiniz zaman tozlanmasını önlemek için hem de güvenlik amacıyla görsel olarak da güzel bir detay olduğunu naçizane düşünüyorum. Şöyle 12 metrekarelik odaya genişten de bakıyoruz. Burası balkona çıkıyor. Şimdi diğer odaya geçiyoruz. Şu lambalar bu arada hoşumuza gitti mi? Şöyle göstereyim. Diğer odaya doğru geçiyoruz. Bu odaya da gösterelim. Burası büyük yatak odası. 18 metrekarelik büyük oda. Her odanın ledi gene kendine münhasır. Şöyle girdiğiniz zaman yakın açıdan göstereyim, sonra da geniş göstereceğim. Yüksek, geniş, antrasit renkli PVC'leri görüyoruz. Şöyle geniş bakalım. Bak, giyinme odası sağda. Şöyle yatıyorsun. O havuzuna doğru manzarayı alıyorsun yattığın yerde. Aynı zamanda karşı taraftan da balkonuna çıkıyorsun. Bu oda 18 metrekarelik bir yatak odası. Burada ne var? 7,5 metrelik balkona bakacağız. Şimdi 3,5 metrelik ebeveyn banyosuna doğru geçelim. Yatak odasından hemen yan tarafında ebeveyn banyosu var. Bakıyoruz. Ebeveyn banyosu da aynı şekilde bak, zeminden yukarıya kadar ıslak yerler kapalı. Duşakabinin arka tarafı seramikle kapatılmış. Şöyle görüyoruz. Burada koyu renkli, işte içeriği az gösteren bir cam tercih edilmiş. Burada da yine çerçevesiz bir mobilya tercihi yapılmış. Aşağı doğru ceviz beyaz renginin hakimiyetini burada da görüyoruz. Yatak odasında şöyle girişte sağ tarafta giyinme dolabı görüyorsunuz. Yarı saydam, hafiften içi görünen bir model. 3,5 metrelik banyo tuvalet alanı da sanıyorum ebeveyn banyosu için oldukça yeterli. Şimdi şöyle balkona doğru geçelim birlikte. Burası 7,5 metrekarelik üst kat balkonu. Şöyle yukarıdan bakalım. Hepsinde otomatik panjur bulunuyor bu balkonun. Şöyle genişten baktığınız zaman havuzunuza manzara alan ferah bir yer. Yani böyle de bir yaşam var dostlar. Yani bu tarz yaşamlara geçmeyi hayalinizde varsa ne olur ertelemeyin. Yaşayın abi bunu. Yaşayın. Bak, balkonuna çıkıp şöyle muz ağacını, havuzunu gördüğün şu mükemmel manzaranın keyfini mutlaka yaşayın abi. Şu manzarayı mutlaka yaşayın. Yeni yılda sağlık, mutluluk, para, bu tür şeyler diliyoruz. Ben en çok da takipçilerimizin en güzel evlere bir an önce kavuşmasını diliyorum. Şöyle bir evin maliyetini çıkartın, hesaplayın. Şunu da yapayım, şunu da yaptıktan sonra ben böyle bir evi ondan sonra düşünürüm demeyin abi. Aklınızda böyle bir proje varsa arayın. Bak, Çağlar Çelik'in burada iletişim bilgisini paylaşıyorum. Videoda da söyledim. Şimdi fiyatlarını da anlatacağım. Açın abi, evinizin planlamasını yaptırın ve sonuçta şu hayalinizi gerçek yapın. Evet değerli dostlar, gelelim fasulyenin faydalarına, sizin de merakla beklediğiniz bölüme, fiyat bölümü. Bu şekilde bir hayalinizi gerçekleştirmek istiyorsanız bunun birden fazla yolu var. Birincisi, bu evi prefabrik klasik modelden yaptırırsınız. Uygun fiyata yaptırırsınız. Bu şekilde yaptırırsanız metrekare fiyatı daha düşük olur. Eğer bu evi prefabrik model olarak yaptırırsanız, işte havuz ve lüks detaylarına girmeden yaptırırsanız, ki klasik model, standart model kalitesiz değildir. Sadece lüks detaylarına girilmemiş modeldir. Yani bu evi ucuz yaptırırsam kötü olur mu, kalitesiz olur mu? Değil. O kadarlık bir ev yaptırmış olursunuz. Öyle yaptırmayı tercih ederseniz metrekaresi 16.000 liraya gelmiş olur. Ne olur yani? 170 metrekarelik bir ev yaptırmak isterseniz toplam maliyeti 2.700.000 lira olur. Ancak sizin 4+1 170 metrekare çok büyük bir eve ihtiyacınız olmayabilir. Örneğin
60 metrekare 2+1 bir ev modeli yaptırabilirsiniz. Bu şekilde yaptırdığınız zaman 950 bin liraya bir ev yaptırmış olabilirsiniz. Tek katlı evlerden bahsediyorum. Artı çatısında sandviç panel kullanılmış evlerden bahsediyorum. Bu söylediğim fiyatların içerisinde sandviç panellerin tamamı, yani bütün bu fiyatların içerisinde sandviç panel ve duvarlarında da yalıtımı yapılmış şekilde olacaktır. 60 metrekarelik bir ev yaptırırsanız 950 bin liraya böyle bir ev yaptırabilirsiniz. Biraz lüks olsun içerisinde, mantolaması olsun, biraz lüks detayları fazla olsun derseniz, örneğin 20 bin liradan yaptırırsanız 170 metrekarelik bir ev 3 milyon 400 bin liraya gelir. Bu çelik bir ev olur. İçerisinde mantolaması olur, lüks detayları olur. Çok güzel bir ev olur 3-400'e. Diyelim 2+1 70 metrekarelik bir ev yaptığınızı düşünelim. O şekilde 70 metrekare bir ev yaptırırsanız da, lüks anlamda söylüyorum bunu, 1 milyon 400'e gelir fiyat. Bu fiyat çelik ev içindir. 1,2 milimetre kalın yapı çeliği kullanılmış halidir. 1 milyon 400'e böyle bir ev yaptırabilirsiniz tek katlı. 2 katlı yaptığınız zaman fiyat bir tık artar. Çünkü demirlerin kullanım sıklığı ve kalınlığı ona göre değişir. Sizin bu kadar büyük bir eve ihtiyacınız olmayabilir. Betonarme evlerin metrekaresini prefabrik lütfen kıyaslamayın. Burada 70 metrekarelik bir ev betonarmede 2+1 90 metre diye satılan evlere neredeyse eşdeğer olacaktır. Fiyatları açıklama bölümünde de yazacağım. Sözlü olarak da söyledim. Ekranda da bu şekilde rakamları yanacak. Çağlar Çelik'in yapmış olduğu bu proje için ve hayalinizdeki evlerin yapımı için kendisiyle iletişime doğrudan geçebilirsiniz. Çok güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum. Yeni yılın hepinize sağlık, mutluluk ve bol para getirmesini diliyorum. Bu güzel evin tüm takipçilerimize nasip olmasını naçizane diliyorum. Paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar esenlikle kalmanızı diliyorum.